Burası kriminalhane. Karanlık bir odanın içinde dünyaca ünlü bir şarkıcıyla fırtınalı bir aşk yaşıyordu. Üstelik bu aşk tek taraflı da değildi. Tamamen tek kişilikti. Erotomani denen o ağır psikolojik hastalık Ricardo Lopez'in zihnini çoktan ele geçirmişti. Gerçekte hiç görmediği, hiç yan yana gelmediği ama kendisine çok aşık olduğuna inandığı bu sanrısal durum saniyeler içinde ölümcül bir nefrete dönüştü. O an Ricardo hem o sözde sevgilisinin hem de kendisinin sonunu planlamıştı. Her şey bittiğinde geride 800 sayfalık bir günlük, koca bir ülkeyi paniğe sürükleyen tehlikeli bir kargo ve adım adım gerçeklikten koptuğu 18 saatlik ürpertici bir video kaydı kalmıştı. Bu, ünlü şarkıcı Björk'e saplantılı derecede hayran olan Ricardo Lopez'in gerçek hikayesi. Hikayenin derinliklerine ve bu zihin labirentine girmeden önce bize destek olmak için kanala ücretsiz abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. 1968 yılında Uruguay'da doğan ve küçük yaşta ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Ricardo, çocukluğundan itibaren hep farklı bir çocuk olmuştu. Fiziksel görünümüyle ilgili derin güvensizlikler yaşıyor, kendini yaşıtlarından sürekli izole ediyordu. Büyüdükçe bu izolasyon dış dünyadan tamamen kopuk bir yaşam tarzına dönüştü. Sosyal becerileri o kadar zayıftı ki insanlarla göz teması kurmaktan bile kaçınıyordu. Florida'da ailesiyle yaşadığı evin bir odasını kendisini kapatmış, hayatını sürdürebilmek için böcek ilaçlama işçisi olarak çalışmaya başlamıştı. Görünürde sıradan, sabahları işe giden, akşamları odasına kapanan, kendi halinde görünmez bir adamdı. Aslında Ricardo'nun zihninde dışarıdaki sessizliğe taban tabana zıt, gürültülü ve tehlikeli bir evren inşa ediliyordu. 1993 yılına gelindiğinde İzlandalı alternatif müzik sanatçısı Björk, müzik dünyasında fırtınalar estiriyordu. Farklı giyim tarzı, tuhaf vokalleri ve çocuksu enerjisiyle sıra dışı bir figürdü. Ricardo, onun müzik videolarını izlediği ilk an zihninde geri dönüşü olmayan bir kırılma yaşandı. Bu sıradan bir hayranlık, bir ünlünün posterini duvara asma durumu değildi. Psikoloji literatüründe erotomani olarak bilinen o amansız hastalık, Ricardo'nun bilincini yavaş yavaş zehirlemeye başlamıştı. Ricardo, Björk ile aralarında dünyevi olmayan, kozmik ve gizli bir bağ olduğuna sarsılmaz bir şekilde inanıyordu. Kendi karanlık ve yalnız dünyasına giren bu kadını bir kurtarıcı, bir melek olarak kodlamıştı. Bu tanrısal gerçekliği hayatta tutmak için yazmaya başladı. İlk başlarda sadece düşüncelerini karaladığı bu notlar zamanla 800 sayfalık, içinden çıkılmaz bir saplantı günlüğüne dönüştü. Sayfalar dolusu yazıda Björk'e olan hayranlığını anlatıyor, onunla hayali diyaloglar kuruyor, bir yandan da kendine fiziksel görünümünden, varlığından ne kadar nefret ettiğini kusuyordu. Ricardo'nun günlüğündeki o satırlar incelendiğinde kendisini Björk'ün koruyucu meleği olarak gördüğü anlaşılıyordu. İşin garip tarafı ona ulaşmaya ya da yanına gitmeye hiç çalışmadı. Çünkü zihnindeki o hastalıklı mantığa göre kendisi fiziksel olarak bir ucube, Björk ise dokunulmaması gereken tanrıçaydı. Sadece uzaktan o görünmez bağ ile onu sevmeye devam etmeliydi. Ancak 1996 yılı Ricardo'nun o kusursuz illüzyonunun büyük bir gürültüyle parçalandığı yıl oldu. Gazetelerde ve müzik dergilerinde Björk'ün başka bir müzisyenle romantik bir ilişki yaşadığına dair haberler manşetleri süslemeye başladı. Sağlıklı bir beyin için bu durum en fazla omuz silkip geçilecek bir magazin haberiyken Ricardo gibi erotomanik bir zihin için bu gelişme mutlak bir ihanet, sadakatsizlik ve en önemlisi de inandığı o kutsal masumiyetin kirletilmesiydi. Kendi beyninde yaşattığı o sarnısal bağ bir başkasının varlığıyla yerle bir olmuştu. İçindeki o saf görünen takıntı aniden yıkıcı, karanlık, buz gibi bir öfkeye evrildi. Ricardo'nun günlüğündeki o sevgi dolu cümlelerin yerini karalanmış sayfalar ve intikam yeminleri almaya başladı. Björk bu bedeli ödemeliydi. Kendisi ona sahip olamıyorsa o melek başkasının da olmamalıydı. Onu hayattan koparmak istemiyordu. Daha acımasız bir plan yapmıştı. Aynaya her baktığında ömrünün sonuna kadar Ricardo'yu hatırlamasını sağlayacak kalıcı bir iz bırakacaktı.
Mühendislik veya kimya eğitimi olmamasına rağmen saplantısının verdiği o korkunç odaklanmayla tehlikeli bir düzenek tasarladı. Kalın, ciltli bir kitabın içerisine dikkatlice oydu. İçerisine kapağı açıldığı anda kurbanın yüzüne yoğun yakıcı asit püskürten el yapımı yaylı bir sistem yerleştirdi. Bu sadece bir zarar verme isteği değil, Björk'ün o çok sevdiği farklı ve güzel yüzünü yok ederek onu kendi hissettiği çirkinliğe ve yalnızlığa mahkum etme arzusuydu. Ricardo planı için hazırlık yaptığı o aylar boyunca evine kapandı ve karşısına bir kamera koyarak kendi zihinsel çöküşünü belgesel çeker gibi kaydetmeye başladı. Tam 18 saat süren düzinelerce kasetlik bu video günlükleri bir insanın adım adım deliliğe teslim oluşunun en çıplak kanıtı oldu. Ricardo saatler süren monologlarında bazen gülüyor, bazen ağlıyor, bazen de kameraya yaklaşarak ne kadar değersiz biri olduğunu haykırıyordu. Günler geçtikçe fiziksel olarak da değişime uğradı. O sessiz ve sıradan adam gitti. Yerine saçlarını tamamen usturayla kazıyan, yüzünü kırmızı ve yeşil boyalarla bir savaşçı ya da kendi demiyle bir canavar gibi boyayan o korkutucu figür geldi. Kamera karşısında asit düzeneğini nasıl kurduğunu anlatıyor, kendi yarattığı bu ölümcül esere bakıp gururlanıyordu. Zihni artık geri dönüşü olmayan o karanlık sınırı çoktan aşmıştı. 12 Eylül 1996 günü her şeyin sonlanacağı o sabah gelip çattığında Ricardo aylarını verdiği o tehlikeli kitabı kalın bir zarfa yerleştirdi ve üzerine Björk'ün Londra'daki plak şirketinin adresini yazdı. Postaneye gidip paketi teslim ettiğinde içindeki o hastalıklı görevi tamamlamanın verdiği tuhaf bir sakinlik yaşanıyordu. Artık eylem bitmiş, perde kapanmak üzereydi. Evine döndü. O dar, karanlık ve fotoğraflarla dolu odasında kamerayı son kez karşısına aldı. Arka planda Björk'ün I Remember You şarkısı yankılanıyordu. Kameranın önünde kendi kurguladığı bu trajik hikayeyi sonsuza dek noktaladı. Fakat hikaye burada bitmedi. Aksine asıl panik yeni başlıyordu. Günler sonra evden yayılan ağır kokular üzerine apartman görevlisinin ihbarıyla polis ekipleri Ricardo'nun evine girdi. İçeride karşılaştıkları manzara korkunçtu. Yerde yatan cansız bedenin hemen yanında bir video kamera, yüzlerce sayfalık günlükler ve üzerinde bizi izleyen varlıklar için "Lütfen bu kasetleri inceleyin" yazılı notlar bulundu. Ekipler bu tuhaf notun üzerine kasetleri merkeze götürüp oynattıklarında sıradan bir olayı incelediklerini sanırken aslında uluslararası bir felaketin ortasına düştüklerini anladılar. Videodaki yüzü boyalı adam Londra'daki dünyaca ünlü bir yıldıza ait asitli bir tuzak gönderdiğini itiraf ediyordu. Zaman adeta donmuştu. Paket çoktan yola çıkmıştı ve günler geçmişti. Her an dünyanın bir ucunda o paket açılabilir ve geri dönüşü olmayan bir trajedi yaşanabilirdi. Amerikan polisi derhal Londra'daki efsanevi dedektiflik teşkilatı Scotland Yard'la iletişime geçti. Kıtalar arası devasa bir alarm verildi. Ekipler Björk'ün menajerlik ofisine, stüdyosuna ve evine gidebilecek tüm kargo rotalarını durdurdu. Tonlarca posta arasında iğneyle kuzu kazarcasına yapılan, o zamanla yarışılan aramaların sonunda o ölümcül paket hedefine ulaşmadan sadece birkaç saat kala Güney Londra'daki bir dağıtım merkezinde şans eseri tespit edildi. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilen düzenek, kurgulanan o kusursuz felaketi son anda önlemişti. Olayı ve izlendiğini öğrendiğinde derin bir sarsıntı yaşayan ünlü sanatçı Björk, kamuoyuna histerik bir tepki vermek yerine büyük bir olgunluk gösterdi. Ricardo'nun ailesine bir buket çiçek ve başsağlığı mesajı göndererek failin ailesinin de büyük bir acı içinde olduğunu unutmadığını kanıtladı. Ancak yaşadığı o karanlık his ve medyanın kapısının önünde kurduğu o boğucu kamp onu Londra'yı terk etmeye zorladı. Güvenlik amacıyla İspanya'ya yerleşti ve müziğinin tarzını kökten değiştirdi. Kendi deyimiyle şok olmuş ve içine kapanmış bir ruh haliyle efsanevi Homojenik albümünü kaydetti. Ricardo'nun karanlığı istemeden de olsa müzik tarihinin en iyi albümlerinden birinin o ağır ve melankolik altyapısına ilham olmuştu. Bugün Ricardo Lopez vakası adli psikoloji ve kriminoloji literatüründe parasosyal ilişkilerin
Yani ünlü ile hayran arasındaki o tek taraflı bağın varabileceği en ölümcül nokta olarak ders kitaplarında okutulmaktadır. Kendi çektiği o sarsıcı görüntüler ve tuttuğu devasa günlükler ise bir insan zihninin adım adım nasıl parçalandığını gösteren en çarpıcı psikolojik arşivlerden biri olarak suç tarihine kazınmıştır. Dış dünyadan izole olmuş bir insanın kendi içindeki o karanlık odada yarattığı bu sarsal gerçeklik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışmak isteriz. Bizlere destek vermek ve bir sonraki dosyamızdan haberdar olmak için kanala ücretsiz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.